Herkese merhaba. Şimdi 11. sınıfın analitik geometri dersini işlemeye devam ediyorum. Şimdi bir önceki videomda giriş yapmıştım. Koordinat sisteminden bahsetmiştim. Şimdi devam edelim konuyu işlemeye. Şimdi koordinat düzlemini tekrar çizdim. Burada bölgeleri tekrar hatırlatalım. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge. Bu eksenimizin adı x yani absisti. Bu da y değerleri yani ordinattı. Şimdi birinci bölgede ikisi de yani hem şöyle belirtiyoruz x ve y'yi şu şekilde. X'ler de artıdır, y'ler de artı bu bölgede. Yani sıfır başlangıç noktam burası artı, burası eksi. Yine aynı şekilde y'ler artı ve eksi diye gidiyor. İkinci bölgede x'ler eksi, y'ler artıdır. X burayı gösteriyor çünkü. Üçüncü bölgede ikisi de eksidir. Dördüncü bölgede x'lerim artı, y'lerim nedir? Eksidir. Şimdi şöyle bir soru yazdım. Analitik düzlemde x, y tam sayı olmak şartıyla tabii. A noktası birinci bölgede, B noktası ikinci bölgede olduğuna göre x'in en küçük, y'nin de en büyük tam sayılarını bulun. Basit bir soru. Şimdi A noktası birinci bölgede ise x'lerim artıdır. Yani şu ifadenin pozitif olması gerekiyor. Bu da artı, 5 zaten artı. O zaman x eksi 3 büyüktür sıfırdan. X büyüktür 3 olacak. X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir? X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri en küçük tam sayı değeri 4'tür. Yine aynı şekilde B noktasını düşünüyoruz. B noktası ikinci bölgedeymiş. İkinci bölgede y değerlerim artıdır. Bakın bu eksiği gösteriyor. Bu artıdır. Yani y eksi 4'ün sıfırdan büyük olması gerekiyor. Y de kaçtan büyük olacak? 4'ten. O zaman y'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri y'nin alabileceği en büyük 4'ten büyük. Aslında y'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri demem gerekiyordu. Çünkü 4'ten büyük olduğuna göre y en küçük kaç olur? 5 olur. Evet, ikisinin de en küçük değerlerini bulduk. Evet, b noktası eksi 2 artı tamam. Şimdi şöyle bir soru yazdım. Yine koordinat ekseninde AB uzunluğu AB doğru parçası ADC doğru parçasına dik. A noktası 0'a 6'yı gösteriyor. Yani şu noktam 6'yı gösteriyor. B noktası eksi 2. Bana C noktasının koordinatlarını soruyor. Şimdi burası tabii ki dik kesişiyor. Bunu en başta söylemiştik. Şimdi şöyle şunu bir hatırlayalım öncelikle. Dikten dikindiği zaman ne yapıyorduk? Öklit bağıntısı kullanabiliyorduk. Öklit bağıntısı neydi? Şuraya h, buraya a, buraya b dersem. Öklit bağıntısı neydi? H kare eşittir a çarpı b idi. O zaman buradaki uzunluğum 6 birim. Şimdi bu eksi 2'yi gösteriyor ama uzunluğum 2 birimdir. Buraya da x diyelim. O zaman 6'nın karesi eşittir 2 çarpı x diyeceğim. Yani 36 eşittir 2 çarpı x, sadeleştirirsem x de buradan ne gelir? 18. Şimdi bu nokta tam olarak x ekseninin üzerinde olduğu için bunu ben nasıl gösteriyorum? 18'e 0 olarak, yani koordinatlarım 18'e 0 noktası. Diğer sorum şu. Yandaki şekilde A noktası, yani tam şu nokta 1'e 6'yı gösteriyor. Buna göre AOB üçgeni, yani şu A noktası 1'e 6'yı gösteriyor. Bu üçgen dik üçgen ise B noktasının apsisini soruyor. Tamam, yine aynı mantıkla yapıyoruz. Şimdi burada ben kendim şöyle dikme indirebilirim. Şimdi bu noktamın x değeri 1 ise y değeri de burası. O zaman ne yaparım ben? Yine öklit yaparım. 6'nın karesi eşittir 1 çarpı şuraya x dedik. 1 çarpı x. X de buradan ne gelir? 36. Ama tabii şu uzunluğum kaç birim oldu? 37. Bana apsis soruyordu. Apsis de kaç oldu? Yani şöyle gösterelim. 37'ye 0 noktası. B noktası. Bu soruda da şöyle bir şey yazdım. Dedim ki AC uzunluğu 3 birim olsun. Yani şurası 3 birim. BC uzunluğu 1 birim olsun. Burada şurası 90 derece diktir. Şimdi OCB üçgeninin alanını, yani şunun alanını 4 birim kare ise dedim. Şu A noktası ile B noktasının koordinatları, yani 0'a A, B'ye 0 ya. Buradaki A ile B'nin çarpımı kaçtır? Soru bu.
Şimdi şuradan gidelim. 1'e karşılık 4 geliyorsa bakın şu iki üçgenin yani COB üçgeni ile yazalım. COB üçgeni ile AOC üçgeni, bunların yükseklikleri eşittir. Yükseklikleri yani dik indirdiğim zaman ikisinin de yani yapışık üçgenler gibi de düşünebilirsiniz. Yükseklikleri aynıdır. O zaman tabanlarına göre ben alanlarını oranlayabilirim. 1'e karşılık 4 geliyorsa 3'e karşılık 12 gelecek. Tamam. Şimdi şu üçgenin, büyük üçgenin yani şöyle çizelim bir daha. Şöyle. Buranın alanı toplam kaç oldu? 16. Şimdi ben alanı başka nasıl bulabilirim? Dik kenarların çarpımının yarısı. Bakın şu uzunluk x değeri yani b'yi gösteriyor. Bu uzunluk y değeri yani a'yı gösteriyor. O zaman ben bunu şöyle yapabilirim. A ile b'nin çarpımının yarısı neye eşit? 16'ya. Çünkü bunun alanı 16 idi. 2'yi de buraya atarsam a çarpı b de buradan ne gelir? 32 gelir. Yani burada bilmemiz gereken en önemli şeylerden biri yükseklikleri eşit olan üçgenlerde alanları oranı tabanları oranına eşit oluyor. 1'e 4 geliyorsa 3'e 12 gelir şeklinde orantı kurabiliriz. Şimdi iki nokta arasındaki uzaklıktan bahsedeceğim. İki nokta arasındaki uzaklığı öncelikle şekil olarak çizelim. Sonra formülleri çıkartalım ortaya. Şimdi iki tane nokta seçelim. Öncelikle x1'e y1'i belirliyorum. Bu noktaya A noktası dedim. Bir de x2'ye y2'yi belirtelim. Bu noktaya da şöyle B noktası dedik. Şimdi A ile B'nin arasındaki mesafeyi hesaplamak istiyorum ben. Öncelikle burada bir dik üçgen oluşturabilirim şöyle. Şimdi şu uzunluğum neye eşit olur? Buradan buraya x2, buradan buraya x1 olduğuna göre burası x2 eksi x1'dir. Şimdi şu uzunluğumda bakın y2 burası, y1 de burası, y2 eksi y1. O zaman ben Pisagor yapabilirim. Yani AB'nin karesi eşittir x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesi. Her iki tarafında karekökünü alırsam yani AB uzunluğum eşittir kök içinde x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesi diye bulduk. Şimdi bu soruları şekil çizerek de yapabilirsiniz ama bu ifade aklınıza kaldıysa hemen direkt bu formülü kullanarak da yapabiliriz. İki türlü de çözelim soruyu. Şimdi düzlemde iki tane nokta belirtiyorum. Bu noktaları da arasındaki mesafeyi hesaplayacağım. Öncelikle hiç formülü bilmeden şekil çizerek yapalım. 2'ye 10. 2'ye 10. Bu nokta A noktası. Eksi 3'e eksi 2. Bu nokta B noktası. Şimdi ben aradaki mesafeyi hesaplayacağım. Şimdi şurada ben bir üçgen oluşturabilirim. Şöyle yapalım. Yeşille yapayım. Şurada üçgen oluşturduğumu düşünün. Şöyle. Şimdi şu uzunluğum 10. Şu uzunluğum 2 ise burası 12 birim oldu. Yataya bakıyorum şimdi. 2 birim burası, 3 birim burası, burası 5 oldu. O zaman 5, 12, 13 üçgeni diyebiliriz. Yani AB uzunluğunu ne bulduk? 13 bulduk. Şimdi diyelim ki ben bu ifadeyi kullanarak çözmek istiyorum. Bir de oradan çözelim. AB uzunluğu eşittir kök içinde x'lerin farkı. Şimdi önce belirtelim bunları. x1, y1, x2, y2. x1'den x2'yi çıkardım. 2'den eksi 3'ü çıkarıyoruz. Karesini alıyoruz. Artı y1'den de y2'yi nereden başlıyorsam oradan. Gerçi kare aldığım için sıkıntı pardon şurada ne yazacaktım? 10 eksi 2'nin karesi. Yani burası eksi eksi artı oldu. Yani 5'in karesi artı 10 eksi eksi artı 12'nin karesi. Yani 25 artı 144. Buradan da karekök 169. Buradan da cevabım ne çıkar? 13. İki türlü de çözebilirsiniz. Yani bazı sorularda formüle ihtiyacımız oluyor. Böyle çözmemiz gerekiyor. Bazı sorularda şekli çizerek daha rahat bir şekilde bulabiliyoruz. Hangisini kullanmak isterseniz. Evet, buraya kadar yine analiteye devam ettim. Yine aynı şekilde devam edeceğim.
Umarım faydalandığınız bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.